Süpermarketin diyet reyonundasınız. Elinizde iki yoğurt var, biri tam yağlı, diğeri ise parlak ambalajıyla yağsız yazıyor. Formda kal, mantığınız ve yıllardır size öğretilen her şey hemen yağsız olanı seçmenizi söylüyor, değil mi? Ama ya size bu seçimin gıda endüstrisinin 50 yıllık bir yalanının parçası olduğunu, kilo verme çabalarınızı sabote eden bir yalan olduğunu söylesem, 10 yıllardır bizi yanlış düşmana yönlendirdiler. Gerçek tehlike olan şekeri karlı bir yalana dönüştürmek için yağı suçluyorlar. Bu videoda bu büyük yalanın nasıl başladığını, yağsız bir ürünün vücudunuza girdiğinde aslında ne yaptığını ve süpermarkette bir daha asla kandırılmamanız için bilmeniz gerekenleri tam bir açıklıkla ortaya koyacağız. Bu, güvenin gerçeği ve şimdi dosyamızı açıyoruz. Süreç, Batı dünyasında kalp hastalığının artışıyla birlikte 1950'ler ve 60'larda başladı. Bilim camiası bir neden arıyordu. Bu tartışmada iki ana görüş ortaya çıktı. Biri Amerikalı beslenme uzmanı Angel Case, diğeri ise İngiliz meslektaşı John Yudkin'e aitti. Case, diyet kalp hipotezi adını verdiği teorisiyle doymuş yağı suçladı. Ona göre kırmızı et, tereyağı ve peynir gibi yağlı yiyecekler kolesterolü yükselterek kalp hastalığına neden oluyordu. Diğer tarafta ise John Yudkin vardı. 1972 yılında yayımlanan Saf, Beyaz ve Ölümcül adlı kitabında Yudkin, gerçek sebebin şeker olduğunu belirtti. Şekerin obezite, diyabet ve kalp hastalığının ana faktörü olduğunu savundu. Bu bilimsel tartışmada Case'in görüşü üstün geldi, ancak bunun arkasında bilimsel nedenlerden çok ekonomik ve politik faktörler vardı. Şeker endüstrisi, lobi organizasyonu, Şeker Araştırma Vakfı aracılığıyla şekere karşı eleştirileri engellemeye çalıştı. 1954 yılındaki iç yazışmalarında Şeker Araştırma Vakfı, Amerikalıları daha az yağ tüketmeye teşvik etmenin şeker satışlarını artırmak için stratejik bir fırsat olduğunu belirtti. Amaçları sadece şekerin adını temize çıkarmak değil, yağı hedef alarak kendileri için yeni bir pazar yaratmaktı. Bu pazar, yağsız ürünler pazarıydı. Bu stratejide somut bir adım 1965 yılında atıldı. Esref, Harvard Üniversitesi'nden bilim insanlarına bir tıp dergisi için makale hazırlamaları amacıyla bugünün parasıyla yaklaşık 50 bin dolar tutarında ödeme yaptı. Bu makale, kalp hastalığında şekerin rolünü küçümsedi ve tüm suçu doymuş yağa yükledi. Bu araştırmanın şeker endüstrisi tarafından finanse edildiği gerçeği halktan gizlendi. Sektörün müdahaleleri burada durmadı. Kendi iç araştırmaları olan Proje 259, sofra şekeri olan sükrozun hayvanlarda kandaki trigliseritleri yani yağı artırdığını ve mesane kanseri ile bağlantılı olabileceğini gösterdi. Bu sonuçların ardından araştırma durduruldu, finansmanı kesildi ve bulgular yayımlanmadı. Bu, kanıt bastırma eylemiydi. Sonuç olarak, John Yudkin'in görüşleri itibarsızlaştırıldı. Konferanslara davet edilmedi ve makaleleri reddedildi. Gıda endüstrisi ve müttefikleri yağı kamu düşmanı olarak göstermeyi başardı ve büyük bir beslenme yanılgısının temelleri atıldı. Bu tarihi komploya dair kanıtlar sizi bile şaşırttıysa, bu videoyu beğenerek daha fazla insanın bu gerçekleri öğrenmesine yardımcı olun. Henüz yeni başlıyoruz. Gıda endüstrisi, yağsız ürünler üretmek için basit bir formül uyguladı. Bir gıda ürününden yağ çıkarıldığında lezzeti ve dokusu kaybolur. Yağ, yiyeceklere sadece kalori değil, aynı zamanda lezzet, doku ve tokluk hissi de verir. Yağ çıkarıldığında tatsız bir ürün kalır. Endüstri, bu lezzet boşluğunu doldurmak için ürüne şeker ekledi. Sadece sofra şekeri değil, mısırdan üretilen ve obezite ile bağlantılı olan yüksek fruktozlu mısır şurubu, yani HFCS de kullandılar. Maliyetleri düşürmek için, ürünlere hacim ve kıvam kazandırmak amacıyla yüksek miktarda modifiye nişasta, un, kıvam artırıcılar ve tatlandırıcılar da eklediler. Verilere göre, yağdaki azalma sınırlı olmasına rağmen, bu farkı telafi etmek için karbonhidrat ve şeker miktarı artırılmıştır. Sağlıklı olarak pazarlanan light yoğurt, ilave şeker içerebilir. Aynı durum, yağsız salata sosları, kurabiyeler, kahvaltılık gevrekler ve diğer işlenmiş gıdalar için de geçerlidir. Yağsız ama şekerli bir ürün tüketildiğinde, içindeki rafine şeker ve basit karbonhidratlar hızla kana karışarak kan şekeri seviyelerini normalin üzerine çıkarır. Vücut,
Bu ani şeker artışına pankreastan büyük miktarda insülin salarak tepki verir. İnsülin hormonunun ana görevi, bu fazla şekeri kandan temizlemek ve enerji olarak kullanılmak üzere hücrelere girmesini sağlamaktır. Ancak hücreler acil enerji ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra kanda hala büyük miktarda şeker kalır. Bu noktada insülin kalan şekeri karaciğere taşır ve onu trigliseritlere, yani vücut yağına dönüştürür. Tıpta lipogenez olarak bilinen bu süreç, yağdan kaçınmak için tüketilen ürünlerin aslında vücutta yağ depolanmasına yol açtığını gösterir. Bu sürecin sonunda yüksek insülin seviyesi kan şekerini hızla düşürür ve bu ani düşüş yorgunluk ve yoğun açlığa neden olur. Vücut tekrar şeker ister ve kişi bir sonraki yağsız ürüne yönelir. Bu kısır döngüyü başlatıyoruz. Bu döngünün sürekli tekrarı, zamanla hücrelerin insüline duyarsız hale gelmesine ve insülin direncini tetikleyerek obezite, yağlı karaciğer hastalığı ve tip 2 diyabet gibi sorunlara yol açar. Eğer vücudunuzda gerçekleşen bu biyolojik tuzağı anlıyorsanız ve bunun gibi daha fazla açıklayıcı içerik istiyorsanız The Truth of Trust kanalına abone olarak bize destek olabilirsiniz. Çünkü sırada bu oyunu nasıl yenebileceğiniz var. Gıda endüstrisi, ürünlerin kimyası kadar tüketici psikolojisini de hedef alır. Kullandıkları yöntemlerden biri sağlık halesi etkisidir. Bu etki, beynin ambalajında yağsız, organik veya glutensiz gibi tek bir olumlu iddia nedeniyle tüm ürünü otomatik olarak sağlıklı algılamasıdır. Beyin, karmaşık etiketleri analiz etmek yerine basit kestirmeleri tercih eder. Yağsız etiket, beyin için zararsız anlamına gelir ve bu nedenle içindeki şeker miktarı göz ardı edilebilir. Bu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Deneylerde, insanlara düşük yağlı etiketli ürünler verildiğinde, kalorileri daha düşük tahmin ettikleri ve normalden daha büyük porsiyonlar tükettikleri gözlemlenmiştir. Bir deneyde, bir grup deneye sadece makarna ve şaraptan oluşan bir yemek verilirken, diğer gruba aynı yemek, yağsız soslu bir salata eklenerek verilmiştir. Salata yiyen grup, tüm yemeğin kalorilerini salatasız gruba göre, önemli ölçüde daha düşük tahmin etti. Bu durum, kilo vermeye çalışan bir kişi için olumsuz bir sonuç yaratır. Gıda endüstrisi sadece daha fazla şekerli ürün satmakla kalmaz, aynı zamanda o ürünü daha fazla tüketmek için psikolojik bir temel oluşturur. Bu yanlış anlamalardan korunmak için kontrolü geri almalı ve market alışverişi yaparken bilinçli seçimler yapmalısınız. İlk olarak, ürünlerin önündeki reklamlara aldanmamalısınız. Doğal, şekillendirilmiş veya light gibi terimler genellikle pazarlama için kullanılır ve yanıltıcı olabilir. Gerçek önemli bilgi, paketin arka tarafında bulunan içerik listesinde yer alır. Bu listeyi incelerken, malzemelerin ağırlıklarına göre azalan sırayla listelendiğini hatırlamak önemlidir. Şeker veya türevleri ilk 3 malzeme arasında yer alıyorsa, o ürünü satın almamayı tercih etmek bilinçli bir karar olur. Ayrıca, listenin uzunluğu ve telaffuz edilemeyen kimyasal isimlerin varlığı, ürünün ne kadar işlem gördüğünün göstergeleridir. Şekerin farklı isimlerini bilmek de kritik bir adımdır. Gıda endüstrisi, şekeri tüketiciden gizlemek için onlarca farklı isim kullanır. Bu isimlerden herhangi birini listede görmek, ürünün ilave şeker içerdiğinin bir işaretidir. Son olarak, sağlıklı yağları tüketmekten kaçınmamalısınız. Yıllarca süren propagandanın aksine, işlenmemiş yağlar vücudun hormon üretimi, vitamin emilimi ve genel sağlık için gereklidir. Zeytinyağı, avokado, ceviz, fındık ve somon gibi kaynaklardan elde edilen omega-3 ve oleik asit gibi değerli yağlar, diyetin önemli bir parçasıdır. Kaçınılması gereken şey, bu sağlıklı yağlar değil, endüstriyel ürünlere eklenen işlenmiş şeker ve rafine karbonhidratlardır. Yağsız ürün tezi, kar uğruna sağlığı olumsuz etkileyebilecek planlı bir aldatmacadır. Yağ tehlikeli olarak gösterilirken, asıl sorun olan şeker ve işlenmiş ürünlerin tüketimi teşvik edildi. Sağlıklı olmanın yolu, light etiketli ürünlerden değil, doğanın sunduğu gerçek, bütün ve işlenmemiş gıdalardan geçer. Hayatınızdan yalanı çıkarın, yağı değil. Siz de bu yağsız tuzağına mı düştünüz? Süpermarkette sizi en çok hangi etiket şaşırttı? Deneyimlerinizi ve ortaya çıkardığınız ürünleri yorumlarda paylaşın ki bu bilgi yayılsın ve birlikte daha bilinçli bir topluluk olalım.
Bu büyük yalanı sevdiklerinize ulaştırmak için bu videoyu paylaşın ve gıda endüstrisinin diğer kirli sırlarını ortaya çıkarmaya devam edeceğimiz kanalımıza abone olmayı unutmayın.